Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık, çok şirin bir bebek elbisesi çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen diyemeyeceğim çünkü etekleri birazcık vakit alıyor. Ama örüp bitirdiğimizde gerçekten ortaya mükemmel bir şey çıkıyor. Hemen elbisemin boyutlarını vermek istiyorum. 6-9 ay için olabilir diye düşünüyorum. Sizler bebeğinizin üzerine ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle omuz hizasından ölçtüğümde 33 santim. Evet, 33 santim. Hemen şöyle belini ölçmek istiyorum. Beli ise 17 santim arkadaşlar. Sizler nasıl büyüteceğiz derseniz arkadaşlar ilk yakadan başlıyoruz elbisemize. Yakamızda toplamda 12 tane modelimiz var. İkişer ikişer arttırma yaparak istediğiniz boylarda yapabilirsiniz. Birazdan yine belirteceğim ama bakın ben 12 taneyi 4'e böldüm ve kol ayrımlarına ayırdım. Sizler ikişer ikişer büyütürseniz kol ayrımları aynı olur. Sadece önden ve arkadan birer tane büyütürsünüz. 4 tane büyütürseniz zaten yine eşit şekilde dağıtabilirsiniz. Dediğim gibi her yaşa yapabilirsiniz. Daha küçük, daha büyük sizler nasıl isterseniz. Birazdan tığ ve ip numaramı hemen sizlerle paylaşacağım. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Arkadaşlar beğenileriniz gerçekten benim için çok önemli. Videolarım beğeni aldıkça daha çok kişiye ulaşıyor ve benim daha çok video yapmamı sağlıyor diyebilirim. Sizin desteklerinizi bekliyorum ve sizlere güveniyorum. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ipimden de bahsetmek istiyorum. Papatya'nın kek ipini kullanacağım. Çok güzel renkleri var. Gördüğünüz gibi içinde gökkuşağı gibi. Ben şöyle ortadan başlayacağım. Yani açık renkten koyu renge gitmesini istiyorum. Hemen şöyle renk numarasını da vermek istiyorum. Renk numarası 225. Şöyle %100 akrilik. Ve şöyle bakıyorum. Tığ olarak 4 milimlik tığ öneriliyor ama benim zaten elim çok gevşek olduğu için 3.50 milimlik tığ kullanacağım. Sizler elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar öncelikle bir düğüm atarak başlıyorum. Toplamda 72 tane zincir çekeceğim. Elimi çok sıkmadan. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu şekilde 72 tane zincir çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar 72 tane zincirimi çektim. Hemen şöyle herkesin elinin ayarı aynı olmadığı için şöyle bir zincirimi ölçmek istiyorum. Toplamda 41 santim zincir örmüşüm. Şimdi şöyle düzgün bir şekilde zincirimi tutuyorum ve çeviriyorum. İlk çektiğim zincire şöyle battım ve sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Tığın başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir, aynı zincirin içine batıyorum. İkinci ikili trabzanı yapıyorum. Bir zincir, üçüncü ikili trabzan aynı zincir içine ve son olarak yine bir zincir çekip dördüncü trabzanımı yapıyorum. Bir zincirin içine aralara birer zincir çekerek 4 tane ikili trabzan yaptık.
Burada tekrar bir zincirim var. Hemen şöyle bakın, dibinden sayıyorum. 1, 2, 3. zincire batarak sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire battım. Yine aralara birer zincir çekerek 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bir zincir. Aynı yere batıyorum. 3. ikili trabzan. Bir zincir. 4. ikili trabzan. Bir zincir. Hemen şöyle ipten sayıyorum. 1, 2, 3.'ye battım. Sık iğne. Bir zincir. Tığın başını doluyorum. 1, 2, 3.'ye battım. Ve yine aralara birer zincir çekerek aynı zincirin içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bir zincir. İkili trabzan. Bir zincir. Ve şöyle dipten sayarak 1, 2, 3.'ye battım. Sık iğne ile kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Toplamda 12 tane modelim var. Ve sonunda modelimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve burada ilk yaptığım sık iğne tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. Şöyle tam sık iğneye batalım. Orada bir açıklık olmasın. Evet, böyle daha iyi oldu. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum ve bu sık iğne tepesine yine aralarına şöyle net miyiz? Aralarına birer zincir çekerek 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. Ve 4. Bir zincir çekiyorum. Bakın, birinci yuvaya değil ikinci yuvaya battım. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Bakın, buradaki sık iğne tepesine battım. Aralarına birer zincir çekerek ve elimi çok sıkmadan 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirim var. Ve bakın, şuradaki 3 tane yuvanın birinci değil ikincisine battım. Sık iğne yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, son modelimi yaptım. Bir zincirimi çektim. Birinci değil ikinciye battım. Sık iğne yaptım. Burada hemen yanındakinin, yani şu ilk yaptığımız modelin tepesine batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Bakın şu şekilde olacak. Daha sonra kaydırmayla şöyle yine ortaya geliyorum. Bakın. 1, hemen yanındakine battım. 2. Tam ortaya geldim. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıp bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum ve buradaki bakın sık iğne bölümüne aralara birer zincir çekerek 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer bu bölümde bir tane artmış oldu ikili trabzanlarımız. 3, 4 ve 5. Bir zincir, birinci değil ikinciye battım. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen bakın, sık iğne tepesine batıyorum. Aralara birer zincir çekerek 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5. Bir zincir, birinci değil ikinciye battım. Sık iğne.
bir zincir ve yine aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sıram da bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son modelimi yaptım. Zincirimi çektim. Ve hemen bakın sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Burada yine kaydırmayla şu ortaya gelmeye çalışacağım. Kaydırma yaparak. Evet. Şöyle çok belli etmeyelim. Bakın 1, 2, 3. trabzanın tepesine gelmeye çalışıyorum. Evet. 3. trabzanın tepesine geldim. Ve burada bir zincir çektim. Tekrar aynı trabzan tepesine batıp bir sık iğne yaptım. Bakın 5 trabzan yapmıştık. 1, 2, 3.'nün tepesine yaptık. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bakın burada gördüğünüz sık iğne tepesine bu sefer 6 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. Aynı sık iğne tepesine 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer burada bakın 1, 2, 3. trabzan tepesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen iki model arasındaki sık iğneye battım. Araya bir zincir çekerek 6 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 oldu, 4 5 ve 6. Bakın bir zincir, 1 2 3.'nün tepesine battım, sık iğne ile kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Son modelimi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve burada ilk yaptığım sık iğne tepesine battım, kaydırmayla kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım ve aynı sık iğne tepesine aralarına birer zincir çekerek toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 5 ve 6. Burada bir zincir çekiyorum ve şöyle bakın 1 2 3.'nün tepesine değil de şöyle ara boşluğuna battım. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp sık iğne ile sabitliyorum. Buraya bir yuva oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım ve yine sık iğne bölümüne geldim. 6 tane ikili trabzan, aralara birer zincir çekerek 2 3 4 5 ve 6. Şöyle göstermek istiyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3. boşluğa battım. Bir sık iğne, 2 zincir, aynı boşluğa batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve önümdeki sık iğne tepesine yine 6 tane ikili trabzan, aralarına birer zincir çekerek. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın burada yine trabzanlarımın tepesine 2 zincir çekip sık iğnemi yaptım ve burada hemen kaydırmamı yapıyorum ve şöyle kaydırmayla
yine modelin ortasına gelmeye çalışıyorum. Şöyle bakıyorum. 1 2 3 1 2 3 tamam. Tam ortadayım. Şimdi arkadaşlar ayıracağız. Kol evini ayıracağız. Nasıl ayıracağız? Biraz uzaklaştırayım. Bakın. Şöyle ilkine batayım. 1 2 modeli ayırıyorum. Üçüncüye ayracımı koyuyorum şu şekilde. 1 2 üçüncüye ayracımı koyuyorum. Yani bölmüş oluyoruz. Eşit şekilde bölmüş oluyoruz. Şöyle yine 1 2 üçüncüye ayracımı takıyorum ve gördüğünüz gibi ayracın yanlarında ikişer tane modelimiz var. Şu şekilde bakın. 1 2 1 2 1 2 ve 1 2. Şimdi eğer siz bir 2 yaş daha büyük yapmak istediniz ve ikişer model arttırdınız. Bunları nasıl böleceğiz? Kollar yine aynı bu şekilde bölünebilir. Arkaya ve öne birer tane eklenebilir. Daha da büyük yaparsanız birer tane önlere, birer tane de kollara ayıracağız. Bu şekilde istediğimiz kadar büyütebiliriz. Evet. Şimdi tekrar yakınlaştırıyorum. Evet, devam edelim. Şimdi bakın tam tepe noktasındayım. Burada 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Hemen buraya yuva yapmıştık. Yuvanın içine tekrar aralarına birer zincir çekerek 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çektim. Bakın önümdeki modelin tam ortasına battım. 2 zincir çektim ve aynı yere batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir, hemen önümdeki yuvanın içine 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6. Aralara birer zincir çekerek 6 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve burada şöyle biraz alta takalım, tam belli olsun, kafanızın karışmaması için takıyorum bunu. Yine burada 1 2 3 3'ün arasına battım. Burada bir sık iğnemi yaptım. 2 zincir, tekrar aynı yere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Ve hemen şu yanındaki iğneli bölümü aldım. Ve burada 1 2 3. boşluğa batıyorum. Bakın kolunu bu şekilde ayırmış olduk. Burada 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere battım. Bir sık iğne, bir zincir ve hemen önümdeki sık iğne bölümüne 6 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir, 1 2 3. boşluğa battım, bir sık iğne, 2 zincir ve aynı yere batırıp bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, hemen önümdeki boşluğa 6 tane ikili trabzan. 1 2
3 4 5 ve 6. Aralarına birer zincir çekerek 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen önümdeki 1 2 3. boşluğa battım, sık iğne. 1 2 zincir çektim, aynı yere battım, bir sık iğne daha yaptım. Bir zincir çektim. Ve hemen buraya geliyorum. 3. modelimi yapıyorum. Yine aralara birer zincir çekerek 6 tane ikili trabzan. Ben buraları kesmek istemiyorum, kafanız karışmaması için. Aralarda kaç tane var diye 1 2 3 4 5 sonuncuyu yapıyorum. 6 bir zincir çektim ve yine bakın 1 2 3. boşluğa battım, bir sık iğne, 2 zincir, aynı yere batıyorum, bir sık iğne daha, 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve şu şekilde tutup yine bu şekilde çeviriyorum. Yine burada bakın, şöyle artık bunu çıkarabilirim. 1 2 3.'ye battım, kapattım. 1 2 zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir ve yine buraya 6 tane ikili trabzanımı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine son modelimi yaptım. Bir zincir çektim ve hemen şuradaki trabzan tepesine batıyorum ve burada yine 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tığın başını doluyorum. Yine aralara birer zincir çekerek 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da aynı şekilde ilerleyeceğim. 4 oldu. 5 ve 6. Bir zincir çektim. 1 2 3. boşluğa battım. 2 zincir, tekrar aynı boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde bir zincir çekip yine şuradaki yuvaların içine 6'şar tane ikili trabzan yapıyorum. Ta ki şuraya gelene kadar. Burayı da yine beraber öreceğiz arkadaşlar. Ben şuraları örüp hemen dönüyorum. 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Önümdeki yine 3. boşluğa batıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, aynı yere batırdım. Bir sık iğne daha yaptım. Bakın şöyle kol altına geldim. Buralarda yine yuvalar yapmıştık. Bir zincir çekiyorum. Bakın hemen buradaki yuvanın içine batıyorum ve yine 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Aralara birer zincir çekerek. 3 oldu. 4 5 ve 6. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada 6 tane zincir çekmiştim. 1 2 üçüncüsüne battım. Bir sık iğne yaptım. 2 zincir, aynı yere batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yine buraya bir yuva yapmış oldum. Bir zincir çektim. Hemen karşıdaki yuvaya batıyorum ve yine burada 6 tane aralara birer zincir çekerek ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Bir zincir, 3. yuvaya battım, sabitledim. 2 zincir, aynı yere batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Bakın şöyle
kol bölümümüz çok güzel bir şekilde ayrıldı. Diğer kol bölümüne kadar yine ben bu şekilde öreceğim. Yine burayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine kol altı bölümüne geldim. Artık ayraçlarımı çıkarmak istiyorum. Onlarla işim kalmadı. Bakın, bir zincir tığın başını doladım. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen önümdeki yuvaya battım. 1 2 3 4 5 6. Bir zincir, hemen burada 1 2 3. zincire sık iğne ile sabitledim. 2 zincir, aynı zincire batıp sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve hemen önümdeki yuvanın içine yine 6 tane ikili trabzan, aralarına birer zincir yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Daha sonra buradayım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir zincirimi çekiyorum ve buradaki ilk trabzan tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi burada yine kaydırma yaparak şöyle tam orta bölüme geliyorum. 1 2 3 1 2 üçüncüye geldim. 1 2 3 zincir, 2 zincir çekiyoruz, pardon. Aynı yere battım, kapattım sık iğne ile. Bir zincir çekiyorum, tığın başını doluyorum ve buradaki yuvaya toplamda 7 tane aralara birer zincir çekerek ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Hemen karşıdaki 1 2 üçüncünün boşluğuna 1 2 zincir, tekrar aynı boşluğa bir sık iğne, bir zincir çekiyorum, tığın başını doladım, yuvaya yine 7 tane ikili trabzan, başka bir değişiklik yok. Sıra sonuna kadar sadece buradaki değişiklik, trabzanlarımız 7 tane oldu arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Şu önümdeki yuvaya batıp kaydırmayla kapatıyorum. Burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve yine buraya aralara birer zincir çekerek 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. Aralara birer zincir çekerek 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın burada 1 2 üçüncüye battım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum. Modelimiz genişlediği için burayı dengede tutmak için yapıyoruz bunu. Bir zincir çekiyorum ve yine aralara birer zincir çekerek 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6
ve 7. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bir zincir, 1 2 3. boşluğa battım, bir sık iğne, 2 zincir, hemen yanındaki boşluğa batıyorum, bir sık iğne daha yapıyorum, bir zincir çekiyorum ve hemen buradaki yuvama 7 tane ikili trabzan, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Ve yine bakın, ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi burada bakın, ilk boşluğum var. İlk boşluğumdan geçirdim. Bir kaydırma yaptım. İkinci boşluktan giriyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Burada 1 2 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa battım. Bir kaydırma yaptım. 1 2 zincir çekiyorum ve hemen yanındaki boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum. Bakın, 2 tane yuva yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum ve hemen önümdeki yuvanın içine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara birer zincir çekerek 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir çekiyorum. Bakın, birinci değil, ikinci yuvaya battım. Sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp oraya da bir sık iğne yapalım. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Yine buraya 2 tane yuva yapmış oldum. Bir zincir ve hemen önümdeki yuvaya 7 tane ikili trabzan, aralarına birer zincir çekerek bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın, burada 2 tane yuva yaptığımız, ilk yaptığımız yuvanın yuvaları var ve direkt burada bir zincir çekiyorum ve yuvanın içine geçiyorum. Bu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve hemen ilk yuvanın içine çektiğim zincirle beraber aralarına birer zincir çekerek 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Bir zincirim var. Bakın, ortada bir sık iğnem vardı. Hemen oraya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci yuvaya geçiyorum. Ve ikinci yuvaya da aralarına birer zincir çekerek 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Kaç oldu? 3 4 5 7 trabzanlık bölümün tepesine 5'er tane bir bölüme, 5'er tane bir bölüme trabzan yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Bakın, yine 7 zincirlik bölüme geldim. Bir ikinciye battım. Bir sık iğne, 2 zincir, hemen yanındakine batıyorum. Yine buraya 2 tane yuva yapıyorum. Hemen yanındakine battım. Bir sık iğne, 2 zincir ve hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum ve hemen karşıya geçiyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarına birer zincir çekerek 2
3 4 ve 5. Bir zincir. Bakın hemen ortadaki sık iğne ile sabitledim. Bir zincir. Hemen diğer yuvanın içine 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Bir zincir, birinci değil ikinci yuvaya battım, bir sık iğne, 2 zincir, diğer yuvaya batıyorum, bir sık iğne, hemen diğerine battım, bir sık iğne, 2 zincir ve diğer yuvaya batıp bir sık iğne, bir zincir ve yine 2 yuvaya beşer tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi iyice volanlandı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Burada ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım ve sırama geldim. Şimdi burada 1 2 3 şöyle ortaya gelmek için tekrar kaydırma yapıyorum. Evet. Burada bir zincir çekiyorum. Hatta 2 zincir. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Bakın hemen ortada sık iğnem var. O sık iğneye batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara birer zincir çekerek. 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. Hemen yine aynı yere battım. 2 sık iğne, aynı yere batarak bir yuva yapıyorum. Bakın şu şekilde olacak. Bir yuva burada, bir yuva burada. Burada yine bir zincirim var. Tığın başında oluyorum. Bakın 2 tane yuvam var. Yine burada 2 yuvaya da ilk yuvaya batıyorum. Çok kafanızı karıştırmayayım. 5 tane ikili trabzan. Aralara birer zincir çekerek 4 oldu. 5. Bir zincir çekiyorum ve hemen bakın ortadaki sık iğneye battım, sabitledim. Bir zincir, hemen yanındaki boşluğa, yuvaya daha doğrusu 5 tane ikili trabzan, aralara birer zincir çekerek 3 oldu. 4 1 2 3 4 ve 5. Bakın hemen burada şöyle bir zincirimi çekmiştim. Birinci değil ikinciye battım. Bir sık iğne, 2 zincir, hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, hemen ortadakine batarak 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Bir zincir, birinci değil ikinciye battım. Bir sık iğne, 2 zincir, hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir ve yine 5'er tane ikili trabzan şeklinde şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Sizinkiler de bu şekilse tamamdır. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Hemen önümdeki şöyle sık iğneye batıp kaydırmayla kapattım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Bence bu kadar volan
Yeter. Çok da şık oldu bence. Hemen artık bu sıradan sonra yani şimdi göstereceğim sırayı istediğiniz boya gelene kadar devam ettireceksiniz. Bakın yine kaydırma yöntemiyle şöyle ortaya gelmeye çalışacağım. Şöyle evet buraya geldim. 1 2 zincir çektim. Hemen yanındakine battım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir. Artık böyle tek tek beşer tane yapıyoruz. Yani şu önümdeki yuvaya battım. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız arkadaşlar videoyu yavaşlatabilirsiniz. Birinci değil, ikinciye battım. Sık iğne yaptım. 2 zincir. Hemen yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen iki motif arasına da bir tane 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara birer zincir çekerek. Artık tüm sıralar bu şekilde devam edecek. Artık arttırma yapmayacağız. Bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın buraya geldim. Birinci değil ikinciye battım. 2 zincir. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Bir zincir. Hemen önümdeki yuvaya battım. 5 tane ikili trabzan. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Hemen sık iğneyi şöyle kaydırmayla sabitliyorum. Burada şöyle artık turuncuya geçtik. Hemen burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen buraya 5 tane aralarına birer zincir çekerek 5 tane ikili trabzan. Bu sırayı dikkatlice izleyelim. Diğer sıralarda bu sıranın tekrarı olacak. Bakın 5 tane ikili trabzandan sonra bir zincir çektim. Birinci değil ikinci boşluğa battım. Sık iğne. 2 zincir. Diğer boşluğa batıyorum. Sık iğne. Bir zincir. Bakın hemen önümdeki boşluğa 5 tane ikili trabzan. Aralara birer zincir çekerek 3 oldu. 4 ve 5. Bir zincir. Bir ikinciye battım. Şu boşluğu saymıyoruz. Birinci değil ikinciye battım. Bir sık iğne. 2 zincir. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. Bir zincir. Ve artık gördüğünüz gibi yuvalara 5'er tane ikili trabzan yapacağız. Aralara birer zincir çekerek yuva, ikili trabzan, yuva, ikili trabzan 5 tane. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Şöyle ben istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Çok şirin oldu. Biraz uzaklaştırayım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel oldu. Renkler de eklendikçe daha da güzel oluyor. Ben aynen şu gösterdiğim sonuncu sırayı devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 5 tane ikili trabzan yuva yapıyorum. Geçiyorum 5 tane ikili trabzan yuva. Yani şuradaki bölümlere geri döndük diyebiliriz ama artık bütün sıralar bitene kadar 5 tane ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğim. İstediğim boya gelene kadar arkadaşlar. Ben hemen etek bölümünü bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar ben elbisemi bitirdim ve ortaya gerçekten çok güzel bir şey çıktı. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen şöyle ördüğüm etek boyunu göstermek istiyorum, ölçüsünü. Şöyle şuradan saydığımda şöyle 18,5 santim örmüşüm arkadaşlar.
Sizler göz kararı şekilde örebilirsiniz. Uzunluğu tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.